Yani bu odayı gerçekten inanılmaz derecede güzel yapmışlar ya. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum şu an. Bu sağda görmüş olduğunuz üniforma ise CSKA Moskova'nın buz hokeyi dalında kullandığı üniforma. Şimdi size bu girmiş olduğumuz odanın tabanını gösteriyorum. Odaya bir kez daha neden hayran kaldığımı siz de anlayacaksınız. Şimdi buradan Sovyetler Birliği'nin Kanada'da almış olduğu bir ödülü görüyorsunuz. Bu ödül tam 40 kilo. Şimdi burada da çeşitli ödüller var. Bu ortada görmüş olduğunuz ödül nadir bulunan bir ödül. Sağda görmüş olduğunuz iki ödül ise yine Kanada'dan alınan ödüller. Şimdi burada da 2016 Dünya Şampiyonası'nda alınan ödülleri görüyorsunuz. Burada da yine buz hokey dalında alınan ödüller var. Ve şimdi sıra geldi sizi şaşırtmaya. Videonun girişinde sizlere Lev Yashin'den bahsetmiştim. Lev Yashin'in almış olduğu altın top ödülü burada sergileniyor. Lev Yashin 2 adet Lenin nişanına sahip. Lenin nişanı Sovyetler Birliği döneminde verilen en yüksek devlet nişanıydı. Ve Lev Yashin tarihte altın top ödülünü kazanan tek kalecidir. Şimdi size o altın top ödülünü göstereceğim. İşte Lev Yashin'in kazanmış olduğu Ballon d'Or ödülü. Burada. Hemen burada da 1930 yılında verilmeye başlanan Dünya Kupası'nı görüyorsunuz. Şimdi bu üst kısımda France Football dergisi tarafından Lev Yashin'e verilen ödülü görüyorsunuz. Burada da American Airlines tarafından Lev Yashin'e verilen Dünya Kupası tarihinin en iyi kalecisi ödülünü görüyorsunuz. Hemen bu ödülün yan tarafında Lev Yashin'in meşhur şapkası var. Burada da almış olduğu diğer kupalar var. Tabii hemen bu üst kısımda giymiş olduğu formalar da var. Tam karşıda da Sovyetler Birliği'nin Melbourne Olimpiyatlarında giymiş olduğu forma ve almış olduğu ödüller var. Burada da Dinamo Moskova'nın formasını görüyorsunuz. Size buradaki diğer üniformaları da göstereceğim. Şimdi burada daha da şaşıracağınız şeyler var. Birincisi bu görmüş olduğunuz kupalar gerçekten çok büyük. Diğer kupayı da göstereceğim yakından.
Evet, burada efsanevi futbolcu Pele'nin resmini görüyorsunuz. Resmin hemen üst kısmında ise Pele'nin imzaladığı bir topu görüyorsunuz. Burada da Fedor Çerenkov'un resmini görüyorsunuz. Kendisi ulusal futbolcu. Yani milli futbolcu. Hemen karşı tarafa gittiğimizde ise üst kısımda yine Arjantin'in efsanesi olan Diego Armando Maradona'nın imzaladığı topu görüyorsunuz. Şimdi burada da diğer çeşitli ödülleri görüyorsunuz. Burada FIFA'ya ait bir adet diploma görüyorsunuz. Burada da 2018 yılında Rusya Federasyonu'nun milli futbol takımını görüyorsunuz. Şimdi burada motor sporlarına ait bir motor görüyorsunuz. Bu motoru Antonio Cairoli kullandı. Antonio Cairoli 20 kere dünya şampiyonu olmuş bir sporcu. Şimdi burada da kış dönemlerinde motor sporlarında kullanılan bir adet örnek motor görüyorsunuz. Şimdi burada kullanılan 2 kişilik bir motoru görüyorsunuz. İkinci kişi alışılmışın aksine oturmuyor, ayakta gidiyor. Şimdi burada da Natalya Malchanova'nın almış olduğu ödülleri görüyorsunuz. Kendisi bir dalış sporcusu ve dünya rekoru ona ait. Burada da Sovyetler Birliği döneminde sporculara verilen ödülleri görüyorsunuz. Bunları da göstermek istiyorum. Ve burada da kupalar ve devlet nişanları var. Az önce size bahsettiğim nişanları yakından göstermek istedim. Şimdi müzedeki bir diğer ilginç odaya geldik. Burada da çeşitli ödülleri görüyorsunuz. Şimdi bu odada da boks, güreş ve karate alanında alınan ödülleri göreceğiz. Burada görmüş olduğunuz ödüller 1964 olimpiyat şampiyonu Valeri Popchenko'ya ait. Bu ödüller güreş dalına ait. Bu ödüller karate dalına ait.
Вот этот приз наши спортсмены в 1957 году привезли из Стамбула от Турецкой Федерации борьбы. Burada da Türkiye'de 1957 yılında yapılan güreşleri görüyorsunuz. Bu güreşler İstanbul'da yapıldı. Bu Minsk'te yapılan bir güreş. Şimdi burada müzenin çocuklara ait bir odasını görüyorsunuz. Burada çocuklar 2. Dünya Savaşı'nı öğreniyorlar. Şimdi burada da üniversite okuyan sporcuların üniversite dönemlerinde almış olduğu ödüller var. Şimdi burada Rus sporcu Karyakin'in kullandığı bir aracı görüyorsunuz. Kendisi bir ralli sporcusudur ve şampiyondur. Bu aracı Dakar Rally'sinde kullandı. Şimdi burada da Oralov'un Pekin Olimpiyatlarında kano dalında şampiyon olduğu kanoyu görüyorsunuz. Şimdi burada da jimnastik sporcularının kıyafetlerini ve aldığı madalyalar görüyorsunuz. Bu sağ üstteki kıyafet Rus sporcuların olimpiyatların açılışında kullandığı kıyafet. Şimdi burada da olimpiyat oyunlarının açılışında kullanılan çeşitli meşaleleri görüyorsunuz. Bu meşaleyi size özellikle göstermek istiyorum. Bu meşale Sovyetler Birliği 1980 olimpiyat oyunlarında kullanılan meşale. Bu olimpiyat oyunları Moskova'da yapıldı. Burada da kanocuların kullandığı kıyafeti görüyorsunuz. Altta da kupalar var. Şimdi burada Rusya'nın ilk dünya şampiyonu olduğu buz hokeyi kıyafetlerini görüyorsunuz. Şimdi burada Semen Elistratov'un madalyalarını ve kullandığı malzemeleri görüyorsunuz.
Kendisi Soçi Olimpiyatlarının şampiyonudur. Bu görmüş olduğunuz salon müzede gezeceğimiz son bölümdü. Size ilgimi çeken son şeyleri de gösterdim.